Merhabalar. Bugün sizlerle brownie tadında bol soslu ıslak kek tarifi paylaşacağım. Yapımı çok kolay, lezzeti damaklarda kalacak harika bir ıslak kek tarifi. Buyurun yapımına başlayalım. İlk önce kekimizi hazırlıyoruz. Bunun için karıştırma kabına 3 adet yumurtayı alıyorum. Büyük boy olsun. 1 su bardağı toz şeker, kullandığım su bardağı ölçüsü 200 milim. Yumurta ve şekeri köpük köpük olana kadar çırpıyorum. Hem kekimizin yumurta kokmaması için hem de güzelce kabarması için yumurta ve şekeri köpürene kadar çırpalım. İşte bu kadar hazır. Şimdi içerisine 1 su bardağı süt ilave ediyorum. 1 çay bardağı sıvı yağ, kullandığım çay bardağı ölçüsü 100 milim. 3 yemek kaşığı dolu olacak şekilde kakao. 1,5 paket kabartma tozunu da içerisine ekliyorum. 1 paket vanilya. Ve çırpıcı yardımıyla hepsini güzelce çırpıyorum. İyice kakao dağılana kadar. Ve içerisine 2 su bardağı un ilave ediyorum. Unumuzu mutlaka öncesinden eleyelim veya eleyerek ekleyelim. Unu da güzelce çırpıyorum. Güzelce unumuz dağılana kadar. İstiyorsanız mikserin en düşük ayarında da bu işlemi yapabilirsiniz. Ben çırpıcı kullanmayı tercih ettim. Ve hazır. Hemen spatula ile de şöyle güzelce kabımın etrafını sıyırıyorum ve kıvamı bu şekilde olacak. Seni alalım ve kullanacağım büyük boy borcamı alıyorum. İçerisine 2 yemek kaşığı sıvı yağını da ilave ediyorum ve fırça yardımıyla sıvı yağ her yerine gelecek şekilde güzelce sürüyorum. Hazırladığımız kek karışımını da içerisine ilave ediyorum. Hemen güzelce de sıyırıyorum. İçinde hiçbir şey kalmayana kadar. Spatula yardımıyla da her yerine eşit olacak şekilde güzelce yayıyorum ki kabardığında eşit kabarsın, eşit pişsin diye. Fırına gitmeye hazır. Şimdi elime alıyorum, biraz sallıyorum, biraz da tahtaya vuruyorum ki hava kabarcığı kalmasın. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında alt üst ayarda pişmeye gönderiyorum. Hadi bakalım fırına. Şimdi de sosunu hazırlayalım. Sosu için tenceremin içerisine 2 yemek kaşığı kakao, 1 su bardağı toz şeker, 1 çay bardağı sıvı yağ, 2 su bardağı sütü de ilave ediyorum. Hemen çırpıcıyı elime alıyorum ve güzelce karıştırıyorum kakao dağılana kadar. Daha sonra ocağın altını açıyorum ve karıştırmaya devam ediyorum. Birazcık kaynamaya başlayana kadar. Bir tık kaynamaya başladı ama ocağın altını kapatacağız. Sosumuz kaynamaya başladı. Ocağın altını kapatıyorum. Şöyle hızlı hızlı da biraz daha karıştırıyorum. Ve sosumuz hazır. Sosumu soğuması için bir köşeye alıyorum. O sırada da kekimiz güzelce pişecektir. Kekimizi de kontrol ediyorum. Kürdan kontrolünden geçtikten sonra kekimi de fırından alıyorum. Ve bu şekilde bir 5 dakika ilk sıcaklığı çıksın diye beklettikten sonra bıçak yardımıyla dilimliyorum. Ben rastgele göz kararı dilimleyeceğim. Büyüklüğünü artık kendi kişi sayısına göre ayarlarsınız. İster küçük dilimleyin, ister büyük dilimleyin. Ben bir tık büyük dilimlemiş olabilirim. Hepsini bu şekilde güzelce kestim. Şimdi üzerine çikolata sosunu da ilave edelim. Çikolata sosumuz soğudu bu arada. Kekimiz sıcak, çikolata sosumuz soğuk olacak. Hepsini üzerine ilave ediyorum. Bu şekilde güzelce soğuyana kadar tezgahta bırakıyorum. Kekim güzelce soğudu. Şimdi üzerini streç filmle kapatıyorum. Mutlaka üzerini kapatalım ki kurumasın.
Üzerini güzelce kapattım. Şimdi dolapta 2 saat dinlenecek. 2 saatin sonunda servis alacağım. Hadi bakalım dolaba. 2 saatin sonunda tatlımı dolaptan alıyorum. Harika bir şekilde sosunu çekmiş. Üzerini dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Ben yarısını fıstıkla süsleyeceğim. Yarısını da Hindistan ceviziyle. Tabii ki artık sunumu tamamen size kalmış. Taze meyvelerle de süslerseniz çok yakışır. İşte bu kadar. Şimdi servise alıyorum. İlk dilimi gitti bile. Hemen ikinci dilimi alıp size göstermek istiyorum. Tatlımız harika görünüyor. Hemen tabağa alıyorum ve tadına bakmak istiyorum. Sürekli yaptığım bir tatlı. Hem hızlı hem de lezzetli. Tabağımızı biraz süsleyelim. Şöyle fıstık serpiştiriyorum. Çok güzel oldu. Deneyecek olan herkese afiyet olsun. Mutlaka yorumlarınızı bekliyorum. Kanalıma da abone değilseniz lütfen kanalıma abone olun. Bir dahaki tarifte görüşmek üzere.